Hepinize merhaba, Merdi Yeker ben. İş dünyasına ve yaşama dair birbirinden yararlı YouTube videolarımda karşınızda oluyorum. Bu videomda kendinizi tanımak için nasıl fırsat yaratabileceğinizi, ilk önce kendiniz hakkında nasıl bilgi edinebileceğiniz konusunu kapsamlı şekilde anlatacağım. Gerçek olanı bulmak aydınlatıcı bir deneyimdir. Hazır mısınız? Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Kendi yaşam çizelgenizi oluşturun. Ulaştığınızı ve ulaşmak istediğinizi düşündüğünüz tüm önemli hedeflerinizi yazın. Buna karşılık hayatınızda zaten olan ve sizi şekillendiren veya etkileyen olayları da yazın. Hayat, sorun veya talihsizlik getirdiğinde inanç sisteminizi şekillendirir ve farklı düşünmenizi sağlar. Ama aynı zamanda o süreçte bizi de biz yapar. Listelediğiniz şeyler aslında bütün cesaretinizle, yapmak istediklerinizle, belki de kimseye söyleyemediklerinizle sizsiniz. Zaman çizelgenizdeki geçmişi açıklığa kavuşturmak için biraz zaman ayırın. Bir zaman çizelgesi, yaşamınızdaki önemli olduğunu düşündüğünüz geçmiş olayları işaretlemek için inanılmaz derecede nesnel bir yöntemdir. Kendinizin psikoloğu olmayı öneriyorum aslında. Basit, gerçek ve geçmiş olaylardan öğrenilen önemli etkilere veya derslere yoğunlaşarak yazın. Bir özgeçmiş yazıyor gibi. Olumsuz, geçmiş deneyimleri analiz ederken onlardan öğrendiklerinize odaklanın ve not alın. Hem de tüm şeffaflığıyla. Kendinize dürüst davranarak. Çünkü onları abartmak veya görmezden gelmek itiraf etmenin bir şey kazandırmaz. Bunun yerine bu deneyimlerin sizi şekillendirdiğini ve sizi şimdiki siz yaptığını kabul ederek geçmişinizi sahiplenin. O düşünceler sizin mi, başkalarının mı? Çoğu insan için otopilotta yaşamak oldukça kolaydır. Tam bir güven alanı. Yani okula git, iş bul, evlen, çocuk yap, onu düşün, bunu yap. Rutin. Ve sonuç patlama. Umarım gerçekten iyi hayat yaşıyorsunuzdur. Aslında hepsi iyi düzen içerisinde olan şeyler ama siz hayatınızın neresindesiniz? Bu rutin sizin istekleriniz için yer bırakmıyor. Öyleyse kendinize oturun, baş başa güzel bir vakit değerlendirin. Geçirin demeyi sevmiyorum da bu arada da yeri gelmişken seçtiğiniz kelimeler hayatınıza etki eder. Dolayısıyla kelimeleri de bilinçli seçin. Zaman çizelgesinin sonucunda mantığa dayanmayan ancak size söylenenlere dayanan birkaç inancınızla gelin. Hepimiz onlara sahibiz. Peki şimdi sorumu yöneltiyorum size. Yapmak istedikleriniz neler? Toplum bize yanlışları düzeltme, kaybedenleri kınama, güzeli fark etme, garibi yabancılaştırma gibi çok gizli tanımladığı kodlar var. Bize böyle davranmamızı tarif eden kelimelerin gerçekte bir dayanağı yok. Etrafımızdaki dünya hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi ve kötü olduğuna inandığınız şeyleri düşünün. Başkalarının size söylediklerini değil. Bu hayat sizin. Yorumlama, öznelleştirerek yaşama, kişiselleştirme özgürlüğünüz var. Daha somut düşünmekten kaçınmayın. Ailenizin siyasi veya herhangi bir aldığınız karara tamamen katılıyor musunuz? Kariyer yapmak gerçekten sizin için en önemli şey mi? Giydiğiniz kıyafet tarzıyla mutlu musunuz? Moda olan o gözlükler, o kıyafetler daha havalı mı hissettiriyor? Önceden var olan normlara uymamanızda gerçekten kesinlikle sıfır sorun var. Şimdi yapmanız gereken tek şey öğrenmek. Ve sonra tekrar öğrenmek. Sadece bu sefer kendi kendinize yaptıklarınızın nedenlerini anlatabileceğiniz şekilde öğrenmek. Kendinize güvenmeye başlayın. Güven, kendinizi bulmanın merkezinde yer alır. Sağlam bir özdeğer duygunuz yoksa başkalarının her zaman söylediklerini dinleyecek ve neyin uygun olduğuna dair ısrarlarıyla sallanacaksınız. Kendinize inanmayı ve kendi doğrularınıza güvenmeyi öğrenin. Ardından yeni benlik duygunuzu uyandıracak bir yapı bulacaksınız. Unutmayın, kendinize sabırlı olun ve yeteneklerinize güvenin. Her şey zamanla gerçekleşecek. Geçmişte mağdur olduysanız o sorunlarla yüzleşin. Kendi başlarına gitmeyecekler. Hayat sizin ders almadığınız aynı noktadan tekrar sınayacak. Hazır olun. Kendi yargı ve karar verme süreçlerinizi, hatalarınızı hepsine güvenmeye başlayın. Hepimiz hata yapabiliriz. Ancak hatalar yoluyla kendimizi büyütür, öğrenir ve gerçek benliklerimize ulaşırız. Bütçeleme, ev işleri ve geleceği planlamak için sorumluluk almaya başlayın. Kendilik duygusu olmayan insanlar hayatın ayrıntılarını kaygısız bir şekilde göz ardı etme eğilimindedir. Her şeyi kendileri halledebileceğine inanırlar. Ancak işler her zaman kendilerini çözmez. Okyanusta bir rüzgara göre yönlenen bir yelkenli gibi savrulmazsınız sorumluluk alırsanız. Hayatınız dümeninin başına geçersin. Sorumluluk almak kendinize güvenmenizi ve kendi kaderinizi tayin etmenizi sağlar. Temiz bir sayfayla tekrar başlamaya hazır olun. Kendi ahlaki davranışınızı geliştirin ve ona bağlı kalın. Kötü alışkanlıklarınızı yenerek başlayın. Önce özsaygı.
Unutmayın, bu hayat siz varsanız var. Sigarayı, aşırı yemeği, küfürlü kelimeleri, aşırılıkları durdurun. Bunlar zirvede çalışmanızı engelleyecek alışkanlıklara örnektir. Şimdi burada bir es verelim. Hayatınızı aydınlatmak için daha iyi yollar bulmak yerine neden bunlarla hayat kalitenizi düşürdüğünüzün kendinize öncelikli bir cevabını verin. Bu adım bazı kişiler için büyük bir rehabilitasyon gerektirebilir. Ancak çok sert kararlarla hayatınızdan bunları çıkarmak onları ortadan kaldırmaz. Öncelikle bu durumda tamamen vedalaştığınızdan emin olun. Kendinize o anlaşmayı yapın. Unutmayın, her zaman dikiz aynasından bakıyorsanız hayatınızı ileriye taşıyamazsınız. Dünyanızı organize edin. Diğer tüm işlerinizin sırayla gerçekleştirilmesinin kimliğinize sıkı sıkıya bağlı kalma sürecini hızlandırma yardımcı olacağını görebilirsiniz. Diğer her şeyi yoldan çıkarmak bana zaman yolunu temizleyecektir. Hepimizin neden büyümek istediğimiz yönde büyümediğimiz için mazeretlerimiz var. Para, okul, iş, ilişki, olabilir. Adını siz koyun. Hatta bunlardan birkaçını bile mazeret olarak kullanmış olabilirsiniz. Meşgul biriyseniz oturmak ve bu şeyle başa çıkmak için, programınızı temizlemek için adımlar atın. Bu arada o mazerette her zaman öncelik para ise bu asla tamamlanamaz. Bunu bilin. Kendi dünyanızı keşfedin. Kendinizi yalnızlığa bırakın. Beklentilerden, sohbetlerden, gürültüden, sosyal medyadan ve baskıdan kurtulmak için kendinize biraz zaman ve yer açın. Uzun bir yürüyüşe çıkmak ve düşünmek için her gün biraz zaman ayırın. Bir parka gidin mesela ve yeşilliğe bakın. Uzun ve düşünceli bir yolculuğa çıkın. Ne yaparsanız yapın sizi, yaşamanızı, nereye gittiğinizi düşünmekten alıkoyan şeylerden uzaklaşın. Yalnız içinde yalnız, muhtaç hissetmeyen, korkmayan, bağımsız ve kendi kendine yeterli hissetmelisiniz. İster dışa dönük, ister içe dönük olsun, her insanın tek başına veya genç veya yaşlı bir ilişkide yalnız zamana ihtiyacı vardır. Yalnızlık, gençleşme ve kendi kendine konuşma, tam barış ve kasıtlı yalnızlığın olması için kötü bir yer değil. Genel varlığınızın özgürleştirici bir parçasının olduğunun tam zamanıdır. Yaratıcı bir insansanız, yalnız kendinizin yaratıcılığınızı durdurabileceğini göreceksinizdir. Yani ipler sizin elinizde ama farkında değilsiniz. Bazen başkalarıyla işbirliği yapmak güzel olsa da her zaman başkalarıyla çevriliyken gerçekten yaratıcı olmak zordur. Geri çekilin ve yaratıcılığınızı özgürleştirin. Bir tutku arayın. Bir şeye inandığınızda veya bir şeyde güzelliği gördüğünüzde başkasının ne düşündüğüne bakmaksızın bunu yapmalısınız. En iyi çabalarınıza, fedakarlığınıza ya da gözyaşlarınıza layık bir şey bulduysanız hayatınızın en önemli ve peşine koşacağınız şeyini buldunuz. Çoğu zaman bu arayış nihayetinde tatmin edici bir şey yönlendirebilir. Buradaki anahtar bunun ne olduğunun önemli olmadığını fark etmektir. Mesela bir çocuk açlığını engelliyor ve bunu hatırlamadan resim yapıyor olabilir. Tutku budur. Tutku söz konusu olduğunda ölçek yok. Ya hissediyorsunuz ya da hissetmiyorsunuz. Hiçbirinin tutkunuzdan daha iyi olma şansı yok. Sabahları sizi yataktan çıkaran bir şey bulduğunuzda tutunun ona. Sadece oradan bu hayatta nefes ve keyif alacaksınız. Bir akıl hocası bulun. Nihayetinde neye ihtiyacınız olduğunu bilen ve belirleyen sadece sizsiniz. Kesin benlik duygusu olan ve güvendiğiniz birini seçin. Bunu nasıl yaptılar? Onların güçlerini bir rehber olarak kullanın istiyorum. Onları olabildiğince objektif bir şekilde değerlendirin. Onların düştüklerini tekrar kaldıran o gizil gücü keşfedin. O ulaşmak istedikleri gayeyi, hayattaki misyonlarını nasıl keşfettiler? Ve hedeflerine nasıl sadık kalıyorlar? Bunları gözlemlerken bir sondaj makinesi gibi davranın. Kariyer yolunuzu sıralayın. Her yerde doğru olanı arıyorsanız ve buna eğilimliyseniz söylemeliyim ki mutlu olamazsınız. İş değiştirmeyi, gerçek potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmeye gücünüz olmadığı için bir bahane olarak kullanıyor olabilirsiniz. Yapmayı sevdiğiniz şeylerle gerçekten ilgilenerek kendinizi bulun. Mesela kendinize şu soruyu sorun. Para bir sorun olmasaydı günlerinizi ne yaparak geçirirdiniz? Bu aktiviteden ya da projeden ne şekilde para kazanabilirsiniz? Bunları araştırdınız mı? Kendinizi gözlemlemek ve sevdiğiniz iş için bağlantı kurmak için kendinize biraz zaman ayırın. Ne sevdiğinizi ve sevmediğinizi düşünün. Bu şeylerin ötesinde ilişkilendirirken aklınıza gelen diğer fikirleri düşünün. Bunların kaydını tutun. Ardından kariyer sorusuna geri dönün ve ücretsiz gruplara bakın. Siz harekete geçiren ve gerçekten size hayal kurduran şeylerle en çok ne tür bir ortak kariyer ortaya çıkıyor? Bu yapılması gerekenler, zorunluluklar ve beklentiler üçgeninde gerçekleştirecek zorlu bir tutkuyu keşfetme yolculuğudur.
Bununla birlikte asıl aradığınız şeyin şu an yöneldiğiniz yerde olmayabileceği ihtimalini de unutmayın. Bu durumda daha fazla saat ve daha az gelir anlamına gelse bile gerçek benliğinizi iş yerinin dışında daha fazla takip etmenizi sağlayan bir iş yaşam dengesini tutturmanız gerekmektedir. Herkes tarafından sevilme ihtiyacını bırakın. Bazı insanların ne yaparsanız yapın sizin için kötü düşüneceğini kabul edin. Herkesin ne düşüneceğini unutmak önemlidir. Çünkü herkesi memnun edemezsiniz. Yakınızdaki insanları hayal kırıklığına uğratmak istemezsiniz de. Mutlu olmanızı isterler. Diğer insanların kim olmanız gerektiği hakkında fikirlerini yerine getirmek için var olmaya devam ettiğiniz sürece gerçekte kim olduğunuzu asla bilemezsiniz. Bir kişi her zamanki alışkanlıklarını değiştirip daha olgun ve kendini seven olarak büyüdüğünde bazı insanların kıskanç, korkmuş veya bunalmış olabileceğini fark edeceksiniz. Her zaman sahip olduğunuz ilişkiye bir tehdittir ve onları kendilerine yapmak isteyebilecekleri soğuk ve sert bakış atmaya zorlar. Bu insanlara yer ve merhamet verin. Zamanla sizin tarafınıza gelebilirler. Eğer yapmazlarsa bırakın. Sizinle olmaları size değer katmayacaktır zaten. Negatifi terk edin. Soyut gibi görünse de zor değil. Diğer nesneler ve kendiniz. Bu iki nedenden ötürü pozitiflik besleyici bir mutluluk duygusu uyandırabilir. Ve zihninizi yeni deneyimlere, yeni insanlara açmak boyutu, bu çılgın dünyada nişinizi bulabileceğiniz bir dünya yaratabilir. Bölgenizden çıkmak sadece bir şey öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda tanımaya zorlayacaktır. Neyi yapabildiğinizi, neyi sevdiğinizi, neyi kesinlikle sevmediğinizi. Kendinizi sorgulayın. Kendinize zorla kapsamlı sorular sorun ve cevaplarınızı kaydedin. Yalnızca geçirdiğiniz zamanlar ötesinde bu maksatlı düşüncelerin zihninizin arkasına kayması ve unutulması kolaydır. Onları not aldıysanız her yansıttığınızda aynı soruları tekrar cevaplamak yerine notlarınızı gözden geçirebilir ve bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Bunları erişmesi ve ulaşılması kolay yerlere kaydedin. Cep telefonunuz gibi. Hayatınız boyunca büyümenizi ölçmeye devam edebileceğiniz bir besin kaynağı olacaktır. İşte başlamanız için bazıları. Dünyadaki tüm kaynaklara sahip olsaydım para kazanmam gerekmiyorsa hayatımda ne yapardım ve neden? Hiç yurt dışına seyahat etmemiş olmanızdan pişman olur musunuz? İstediğiniz seviyenin ötesi ne gerçekten? Düşündünüz mü? Bu soru gerçekten zor olabilir. Olmak istediğiniz kişiyi tanımlamak için 3 kelime seçmeniz gerekirse bu kelime ne olurdu? Maceracı, açık, dürüst, iyimser. Cevaplarını seçerken negatif olarak bilinen kelimeleri seçmekten korkmayın. Çünkü bu sizin gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlar. Diğer insanların bilinmesini istemedikleri parçaların ters bir kombinasyonu değildir. Kötü bir alışkanlığınızı bir hobiye yönlendirmeyi deneyin. Giysilerinizi çok fazla yıkamıyorsanız mesela bir kamp yapmayı deneyebilirsiniz. Belki çok hoşunuza gidecektir. Belirli görevlerde tembel olduğunuzu fark ettiniz mi hiç? Belki de kendinizi hiç sıkmayacak başka bir görev bulmaya yönlendirebilirsiniz. Ben kimim? Hayatınız boyunca kendinize sormaya devam ettiğiniz bir soru olmalı. Sağlıklı bir insan yaşam boyunca kendini yeniden keşfetmeye devam eder. Bu soruyu düzenli sorarak kim olduğunuzu ve kendinizi nasıl değiştirdiğiniz hakkında anlayışınızı günceller. Olmanız gerektiğini düşündüğünüz kişiyi yanıtlamak yerine gerçekte kim olduğunuza odaklanın. Çünkü herhalde bu çok iyi bir cevap olacaktır. İyiye odaklanın. Yeni keşfedilen bilginizi kullanın. Ne olursa olsun olmaya ya da yapmaya karar verdiyseniz şimdi olmaya ve yapmaya başlayın. Kafanızı sallayabilir ve zaman yok, para yok, aile sorumlulukları gibi mazeretler bulabilirsiniz. Bunları mazeret olarak kullanmak yerine hayatınızdaki engelleri planlamaya başlayın. Bunları nasıl isteyeceğinizi planlamak ve cesaretinizi bulmak için zaman ayırırsanız zaman kazanabilir, para bulabilir ve sorumlu olduğunuz sorumlu görevlerden başınızı kaldırıp bir mola verebilirsiniz. Gerçekten ne yapmak istediğinizi planlamaya başlayın ve sizi mazeretlere boğmak, hedeflerindeki ve hayallerindeki pisleri durdurmak yerine o noktaya getirmek için ne yapılması gerektiğini araştırmaya başlayın. Çıkmaz sokaklara hazır olun. Kendinizi bulmak bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bunların çoğu deneme yanılmadır. Aldığınız memnuniyet karşılığı ödediğiniz bedel budur. Kendinizi tanıdığınızda çoğu insanın size daha fazla nazik davranacağını göreceksiniz. Hepsinden iyisi ışığınız hem siz hem de başkaları üzerine parlayacak ve onlara kendilik duygunuz hakkında daha kesin hissettirecektir. Başkalarına servis yapın. Mahatma Gandhi kendinizi bulmanın en iyi yolu kendinizi başkalarının hizmetinde kaybetmektir der. Başkalarına ulaşmadan,
iç gözlem yapmaya neden olabilir. Diğer insanlara ve topluma hizmet, dünyadaki yerinizi ve amacınızı bulmanın nihai yoludur. Sizden daha fazla ihtiyaç duyanlar için hayatın ne kadar zor olabileceğini gördüğünüzde genellikle kendi endişelerinizi ve sorunlarınızı perspektife sokan bir uyandırma çağrısıdır bu. Sahip olduklarınız ve yaşam boyunca yakalayabileceğiniz fırsatları görmenize yardımcı olur. Bu büyük bir benlik duygusu yaratabilir. Aniden her şey sizde karşılığını bulabilir ve en önemli şeyin farkına varabilirsiniz. Bir deneyin. Buna değecek.